Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Fatih Hoca ile evlilik bölümüne hoş geldiniz. Evet, yine evliliklerimizi nasıl gerçek bir evlilik haline getirebiliriz? Gerçek evlilikler kaliteli ilişkileri barındırır. Her iki tarafı da zenginleştiren, her iki tarafında duygusal açıdan olumlu duygularını çoğaltan bir birlikteliktir. Kemal ve Neriman'ın evliliği şahsında evlilikleri ele almaya, konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz hemen gözlerimizi Kemal ve Neriman'a çevirelim. Yeter ya! Kime diyorum ben? Kaç kez söyledim, kaç kez? Hülya'nın oğlu matematikten 95 alıyor. Bizimki 70'lerde, 80'lerde. Ama ben diyorum, bak aldığım o soru bankasının sayfaları hiç açılmazsa başarı gelir mi hiç? Ha? Gelmiş bir de 75 aldım diyor utanmadan ya. Ama bak pazar günü o maça gidilmeyecek. Ya Neriman! Bu kitapta bak bugün çözülmezse bu hafta harçlık da yok sana. Ya Neriman! Ne? Ya ne zaman bitecek bu bağırık? Dur ben şunun bir hakkından geleyim de. Ya Neriman! Ya ne var ya? Ya niye bağırıyorsun? Niye mi bağırıyorum? Oğlun Kemal, oğlun. Hiç ders çalışmıyor. Bak ben sana söyleyeyim bu gidişe takdir falan alamaz bu. Ya almasın ne olacak? Tabii senin için hava hoş. Ya. Ya çocuk düşük not mu almış? Yo, ne bu derdin? Düşük not değil mi? 75 almış ya. Bir de 3 kez de özel ders aldırdık beyefendiye. Yahu bugün 75 alır, yarın 100 alır. Sen niye bu kadar dert ediyorsun? Tabii. Bir şey ya. Senin için hava hoş yani. Problem yok senin için. Sen bu oğlana niye bu kadar fazla yükleniyorsun? Ne yüklenmesi? Ne ya? Yüksek not almasın mı? Yok alsın ben ona bir şey demiyorum da. Sen bu oğlana biraz fazla laf ediyorsun gibi geliyor bana. Fazla laf ediyorum. Evet. İyi yerlerde olmalarını istiyorum ben çocuklarımın. Hatice'nin de matematiği kötü. Hiç buna o kadar bağırdığını görmedim. Özel ders almadığı için olabilir mi? Daha Hatice'nin yaşı küçük. Biraz büyüsün ona da aldırırız. İyi. Bak ben sana söyleyeyim mi? Sen bu çocuğun üzerine fazla gitme. Uğraşma da. Bu erkek çocuğu. Tabii Tamam. erkek çocuğu. Erkek. Ne erkek? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ben ne yapıyorum ki? Benim gördüğüm Ömer'e fazla yükleniyorsun. Ben mi yükleniyorum? Ben mi yükleniyorum Kemal? Annesiyim ben onun. Severim de, kızarım da ne? Ama Hatice bunu yaptığı zaman hiç öyle yapmıyorsun. Niye öyle? Hatice'ye de kızıyorum. Ama sonra gidip başını okşuyorsun onu. Öpüyorsun. Ömer'e de aynıyım. Hiç şey yapma şimdi. Emin misin? Eminim ne? İkisine de aynı davranıyorum ben çocuklarımın. Vallahi benim gördüğüm Ömer'e sürekli böyle tehditkar, böyle sürekli yüksek sesle ve bazen de ne yapıyorsun biliyor musun? Abartıyorsun bu yaptıklarını. Kemal, aferin böyle devam et tamam mı sen de? Bir şey ya. Böyle oldu demek. Ya ben ne yaptım? Gördüklerimi söylüyorum sana. Bak ben Ömer'le ilgileniyorum tamam mı? Elimden geleni de yapıyorum. Kızıyorum yani. Ne var annesiyim ben kızarım. Sen de ilgilen de nasıl ilgilenirsen ilgilen. Hiç bak bana getirme olayı. Konu benlik değil. Anladın mı? Benim işim gücüm var. Ben sana en başta söyledim bunu zaten. Ben sana diyorum ki bu söylediklerimi biraz dikkate al. Bak çok inatçı bu çocuk. Bak bu var ya. Bu laf dinlemiyor. Hiç beni dinlemiyor bu. Ya bu yaşlarda çok normal. Yok yaş meselesi değil bu ya. Bunun damarından bu. Sen onun akşamki lafına mı takıldın? Ne lafı? Ne diyorsun ya? Yemekte söylediği bir laf vardı yani. Ne diyorsun? Babaanne ne diyorsun ya? Çorba çorbası benden daha iyi yapıyormuş çorbayı babaannesi. Onu mu diyorsun? Ne bozulacağım ya? Ben ne bileyim Nerimancığım çocuğa sabahtan beri bu kadar yüklendiğine göre. Bozuldum falan yok. Bozulmadım. Allah bozulacak olsam tamam mı? Senin gibi böyle diyor ya etraf çok dağınık falan diye. Onlara bozulurum. Şimdi anlaşıldı senin neden böyle olduğun. Tamam. Bir şeye bozulmadım ben ya. Tamam. Sen şimdi Ömer bize benziyor diye mi? Yani.
Allah korusun dermiş. Hadi söyle, hiç inkar etme. Eyvallah. Yalan söyleyeyim. Aynı ananla sen. Hı, vallahi bak. Ya da böyle çocuk o kadar etkilendi ki sizden. Şey yapamıyor, aynı cümleler. Ben sana söyleyeyim Neriman, çocuk olduğu gibi. Normal yani. Ama yok, biliyor musun? Ben çocuğa falan kızmıyorum. Ben size kızıyorum. Tabii bize kızıyorsun. Tabii ki bize kızıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuk demek ki senin yanlışlarının farkındaysa artık anlıyor bazı şeyleri demektir. Var ya, şıp demiş, burnunuzdan düşmüş. O kadar olur yani. Aynı. Hocam sürekli böyle başımda beni eleştirmekle meşgul. Yani ben istiyorum ki çocuklarım iyi yerlere gelsin. Onun için o kadar masraf da yapıyoruz, özel ders de aldırıyoruz. İstiyorum ki yüksek not alsınlar, yani takdir alsınlar yani. Niye almasınlar ki? Bir başka arkadaşlarımın çocuğu mesela, bizim Hülya'nın oğlu var. Böyle gayet de başarılı bir çocuk. Diyorum ki örnek al kendine onu. Çünkü çalışkan bir çocuk. Yani çalışkan çocuklarla da arkadaşlık kur. Yani hani bu sana çünkü örnek olur. Önünde bir model olur. Ya öyle olması gerekmez mi hocam? Yani bunu istemek en doğal hakkım yani. Ya hocam, çocuk bir not almış. Not da 75, kötü bir not değil. Ya bu el alemin çocuklarından bize ne ya? Bize ne ya? Benim çocuğum benim için daha değerlidir hepsinden. Yani belki o dersi sevmiyordur ya. Bu kadar yap, başarılı ol, başarılı. Bu nedir ya? Bu çocuğun psikolojisini ben onu eleştirmiyorum. Benim eleştirdiğim nokta bambaşka bir şey. Çocuğun üzerine fazla gidiyor. Ya bu yaştaki çocukların üzerine fazla gidilmez hocam. Ya bırakın 75 alır, yarın da 100 alır ya. Bu nedir ki yani bu kadar? Ne oldu bu hırs yani? Ne? Hülya'nın çocuğu yüksek aldı. Bana ne ya Hülya'nın çocuğu yüksek aldıysa? Bana hocam, ne yani? hayatını mahvedecek ya. Ben gözümün önünde yani böyle mahvolmasına müsaade edemem Allah aşkına. İyi bir mesleğinin olması lazım yani. Hayat zor. Hayat pahalı, kendisi söylüyor yeri geldiği zaman. Ne oldu? Ne olacak? Çalışacak, çabalayacak. Ben de sevmeyebilir. Matematiği tamam sevmiyor mesela, değil mi? Ama çalışacak. Çalışacak, başarılı olacak. Yapacak bir şey yok. Yani kendisi başarılı olmuş mu ki çocuğuna bu kadar konuşuyor? Şimdi beni konuşturacak hocam ya. Neyse. Hepimizin yarım kalmışlıkları var. Ve beynimiz bunları tamamlamaya çalışıyor. Neriman, senin yarım kalmışlıkların neler? Okuyabildin mi? Kendini gerçekleştirdiğini düşünüyor musun? Bugünkü Neriman'ın olması gereken Neriman olduğuna dair bir kanaatin var mı? Biliyorum. Değil. Fakat beyin bunları tamamlamak istiyor. Bakıyor. Kendi üzerinde, kendi şahsında artık bunları tamamlamanın şansı pek de kalmış değil. İçsel ve çevresel koşullar buna müsaade etmiyor. O zaman ne yapıyor? Eşeğini dövemeyen semerine döver. Misali yansıtma yapıyor. Ve gözüne evladını kestiriyor. Ve onun şahsında kendi yarım kalmışlıklarını tamamlıyor. O andan itibaren çocuk artık kendi senaryosunun baş kahramanı olmaktan çıkıp annenin senaryosunun yardımcı oyuncusu haline geliyor. Çocuk da ne yapsın? Annesinin sevgisini istiyor. Onun takdirine, onun kabulüne muhtaç. Bunun yanlışlığını değerlendirebilecek durumda değil ve bunu kabul ediyor. Kendi senaryosunun başrol oyuncusu olmaktansa annenin senaryosunun yardımcı oyuncusu olmayı kabul ediyor. Ne için? Sevgi uğruna, kabul uğruna, şefkat uğruna. Ve bu o kadar güzel kamufle oluyor ki dışarıdan bakıldığında çocuğunun başarısını isteyen, çocuğunun geleceği için çırpınan bir anne ve akıllı, uslu, görevlerini yerine getiren, sorumluluklarının farkında bir çocuk tablosu görüyoruz. Hocam bunda ne var? Çok ciddi problem.
nesneler var. Çocuk burada kendi hayatının öznesi mi yoksa nesnesi mi? Ha? Soruyorum sana Neriman. Bu çocuk kendi hayatının öznesi mi yoksa senin hayatının nesnesi mi? Tabii ki nesnesi. Ben yapamadım o yapsın. Ben okuyamadım o okusun. Bakalım okumak istiyor mu? Bakalım okumaya istidatı, kabiliyeti var mı? Ya da okuyacaksa senin istediğin alanda mı okuyacak? Belki de başka bir şey olmak istiyor. Başka bir alanda kendini gerçekleştirmek istiyor. Soruyor musun? Sormana gerek kalmıyor ki. Çocuk zaten olmuş misyon insanı. Kendini adamış. Varlığım annemin varlığına armağan olsun demiş. Ve ne yapıyor? Kendi benliğini bir kenara itiyor. Çocukluğunu yarıda kesiyor. Diyor ki artık diyor bizim diyor şımaracak, çocuksu taleplerde bulunacak, oynayacak zamanımız yok diyor. Niye? Çünkü bir misyonu var. Bir ideali var. O da ne? Annesinin yarım kalmışlıklarını tamamlamak. Annesini mutlu etmek. Kendini bunun için feda ediyor. Ve günün sonunda benliğini bir kenara itmiş. Kendinden vazgeçmiş. Kendini annesine adamış. Bir çocuk tablosu görüyoruz. Bunun çok ciddi mahsurları var. Hocam ne olacak ya, çocuk işte başarılı oldu, okudu, mühendis oldu, doktor oldu, kaymakam oldu. Ama günün sonunda babanın oğluna dediği gibi evladım sana kaymakam olamazsın demedim ki, adam olamazsın dedim. Ama kendi olamadı. Benlik silindi. Beni bize feda etti. Ben olmadan, birey olmadan nasıl olacak bu iş? Evet, bir ormandaymışçasına kardeşçe ama bir ağaç gibi hür ve özgür dediği gibi. Önce var olabilmek için başka hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi toprağına, benliğine köklenmiş bir ağaç misali dimdik bir birey olmalı. Ondan sonra içinde bulunduğu toplumun, ailenin kendine yüklemiş olduğu misyonları üstlenmeli, gereğini yerine getirmeli. Ama burada baktığımız zaman hayatının öznesi olan bir çocuk değil, senin hayatının nesnesi olan bir çocuk var. Lütfen Neriman. Bu çok yanlış ve bu çok tehlikeli çocuğunun kişilik gelişimi açısından. Ve bugün senin senaryonda yardımcı oyunculuğa, figüranlığa talip olan, bunu kabul eden o çocuk yarın başkalarının senaryosunun figüranı, hatta dublörü bile olabilir. Onu bekleyen başrolünün kendisine ait bir senaryosu olduğunu bilmeden. Benzeyecek tabii. O benim oğlum. Kızım da benim kızım. Vallahi billahi vallahi öyle uyumlu yavrum. Kusura bakma da kız da benim kızım. Ay yok. Yok artık. Hiç o şeylere girme yani. Kız aynı ben. Anası gibi böyle. Ah yavrum benim ya. Hiç ağrısı olur. Çıtı çıkmaz yani. O kadar. Ömer'im de çıkmıyor gıkı. Çıkmıyor öyle mi? Allah aşkına bırak Kemal ya. Geçen eli yandı da böyle kök söktürdü sabaha kadar bana. Gerçi sen olsaydın vallahi naz etmeyi bırak. Burnumdan da getirdin, hıncını benden çıkarırdın. Vallahi Nerimancığım çocuğun eli yanmış ya, kolay mı? Ben zor tabii. Bir şey demiyorum da. Öyle sabaha kadar bekledim yanında. Bekleyeceğim tabii. O Tabii. bir şey değil. Kemal hep istediği şeyler olsun istiyor mu? Bak gördün dün değil mi? Hatice kumandayı alınca böyle eline istediği kanalı açmadı diye bir sürü şey yaptı. Yani çocuk televizyonu izleyince elin acısını unutuyor demek ki, yani onun için. Ne var bunda? Ya dün mü öyleydi yani? Ha? Hep böyle.
Ya Hep böyle. sen içindeki, tamam mı, bu hırsı çocuğa hiç bulaştırma. Allah Ben sana aşkına söyleyeyim. ya. Öyle bir şey yaptığım yok. Öyle bir şey yaptığım yok. Büyütme, Var büyütme. ya. Oh, Hülya. Hülya'nın oğlu 95 almış. Özel ders de aldırmadılar çocuğa. Biliyor musun? Notunu sorduğunda Ömer'in nasıl mahcup olduğunu bilemezsin. Vay 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 vay. Sen şimdi Hülya'ya rezil oldum diye mi bu kadar tantana? Ne rezil olacağım ya? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Hiç benlik bir durum değil yani. Büyütme, büyütme. Bak az önce de söyledim. Büyütme. O kadar kızacağını ona söylesene. Hı? Bak. Allah'ım ya. Bak yine açmış içeride maç seyrediyor. Ya yeter Neriman, uğraşma şu çocukla. Ben uğraşmayayım da kim uğraşacak ya? Ha, kim uğraşacak ben uğraşmazsam? Allah Allah. Bak ben bu çocuğun yerinde olsam var ya kaçar giderdim ha. Yapardın sen eminim. Ama Ömer yapmaz öyle şey. Terbiyesini ben verdim. Neriman. Ne var? Yalan mı? Böyle şeyler ailede öğrenilir. Görgü. Ya sen şimdi başlayacaksın da beni konuşturma burada, tamam mı? Hiç bizlik bir durum değil yani o. Tabii evet olmaz tabii. Ya, Değil. Neriman. Az önce çocukla ilgileniyorum. Bana kızıyorsun ya. Ya böyle saçma şey olur mu? Oğlun içeride. Gidip konuşsana onunla bir baba olarak. Ya ne konuşacağım? Ya ders çalış desene ya. Niye ben kötü polis oluyorum hep? Ya sana kötü polis ol diyen yok ki. Sen bunun derdindesin. Ha. Öyle mi? Evet. Ne olacak peki? Nasıl düzelecek yani bu? Ya bir bırak bir çocuğu, bir rahat, kendi haline bir bırak bakalım ya. Dinliyor mu ki? Ya dinlemiyorsa dinlemiyordur zaten. Ya uğraşmaya gerek yok. Uğraşma. Evet çok güzel. Sen de seyret böyle tamam mı? Seyret böyle. Aynen. Devam et. Ben seyretmiyorum. Ben çocuğumun yanında duruyorum. Nasıl duruyorsun yanında? Yanındayım oğlum. Ne yapayım, senin gibi tehdit mi edeyim çocuğu? Tehdit etmiyorum ben. Tamam mı? Ben başına gelecekleri söylüyorum. Ya ne gelecekmiş başına çocuğun? Ha? Bir şey ya. Evde sadece baba öyle kendi derdinde olursa bu çocuk da böyle olur. Bu çocuk da böyle olur yani. Bu çocuğun hiçbir şey olduğu yok. O kadar şey yapıyorsun. Bir de seni suçluyormuşum gibi şey yapıyorsun, konuşuyorsun sürekli bana. Faturasını sana çıkarıyormuşum gibi. Vallahi kusura bakma, bana hiçbir şeyin faturasını çıkarma Neriman artık. Benim işim gücüm var zaten. Çıkarmıyorum zaten. Onu anlatıyorum sabahtan beri. Bir onunla uğraşıyorum bir senle. Bu ne be? Bak Ay. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle bu çocuğa devam edersen, tamam mı? Bu çocuk senden iyice uzaklaşacak. İnat anlamıyorsun Kemal. Ya zorlama çocuğu Neriman. Zorlamayayım. Ne olacak sonra ha? Ne olacak? Ya Hayatım mı mahvolsun ya? Ya niye mahvolsun? Belki çocuk matematiği sevmiyor. Tamam. Ya ben ona bir şey demiyorum ki sevmeyebilir. Ama yani çalışsın yani çalışırsa başarılı olur diyorum. Vallahi Hatice bu kadar yormuyor beni. Vallahi bak. Ömer ne yapıyor ki? O kadar konuşuyorum ediyorum tamam mı? Ağzını bıçak açmıyor ya. Böyle böyle bakıyor suratıma. Aynı anan gibi. Ne yapacak Neriman? Karşılık mı versin çocuk? Bak ya. Bir şeyler söylese için ferahlayacak. Bak Hatice de geçen bardağı kırdı. Tamam mı? Tam kızacağım böyle. Geldi boynuma sarıldı yavrum ya. Gönlümü aldı affettirdi kendini. Her çocuk bir mi Neriman? Ha? Ne? O da öyle değil yani. Her çocuk bir olamaz. Hem o erkek. Erkek. Ne oluyor ya erkek olunca? Erkekler öyle duygularını fazla belli edemez. Bildiğini okur ama böyle. Doğru. Ya Neriman. Neyin derdindesin be kadın? Ha? Bırak Allah aşkına ya. Üzerinde durma diyorsun. O kadar laf ediyorsun da yani. Daha da kötü olacak bu çocuk bak. Ya Kemal vallahi daha kötü olacak her şey. Çıldıracağım ya. Nereden biliyorsun kötü olacağını? Ama oraya doğru gidiyor yani. Ya bir bırak bakalım bir çocuğu, bir boğma bakalım ya. Bir sal ya bir çocuğu. Bir kendi haline bir bıraksana. Sen de yardım etsen ya biraz. Ha? Bak bu böyle olmaz.
Senden de yüz buluyor bu. Vallahi diyorum bak. Kusura bakma, ben senin gibi boğmam öyle çocuğu. Aman. Boğma. Bak Neriman, artık işlerimize karışma, tamam mı? Tamam, Hiçbir karışma. şeyinize karışmıyorum ben Karışma, artık zaten. karışma. Ne karışacağım ya? Yeter artık. Bir şey ya. Ne haliniz varsa görün. Görelim. Babalı oğlu. Yine bu burama geldi artık. Bıktım sizinle uğraşmaktan. Ay iyi ki bir de kız doğurmuşum da. Arkadaş oldu bana. Hocam, bizim evde evlat ayrımı var. Yani benden yana yok da Neriman çocuklarını ayırıyor. Ben bunu görüyorum ve ben bu adaletsizliğe daha fazla dayanamıyorum. Yani bir erkek çocuğuna bu kadar yüklenilmez ya. Bu arada hani ikisine aynı oranda yüklenilse tamam. Bir tanesinin başı okşanıyor, öbürüne bar evin içinde ya, böyle bir şey olamaz ya. Çocuk bir maç izliyor, oradan salondan ta çocuğa bağırıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neymiş? Onun nedeni de belli. Çocuk hani yanlışlarını görüyor. Şimdi ben söylüyorum yanlışlarını ona. Çocuk da yanlışlarını söylüyor ona. Dayanamıyor. Bize benzettiği için böyle oluyor. Ben onun farkındayım ama adaletsiz. Bunu istemiyorum ben hocam. Bunu düzeltebilirsek düzeltelim lütfen. Ya çünkü öbür türlüsü gerçekten çocukların psikolojisi bozuluyor ya. Çocuk kendi kendine elini falan yakıyor. Sinirlerim bozuldu hocam, kusura bakmayın. Ya ben anneyim ya. İkisini de ben doğurdum hocam. Allah aşkına ayırmam mümkün olabilir mi ya? Evlat bu. Analar çocuklarını hiçbir zaman birbirinden ayırmaz. Bunu da yaz kafana. Sen önce baba ol. Baba ol da bir ilgilen de nasıl ilgileniyorsan ilgilen o çocuklarla. Benim anneliğime kimse laf edemez. Öyle saçma şey duymadım ya. Ne olmuş? Ne olmuş yani? Ne yapmışım ben Ömer'e? İyi yerlerde olsunlar istiyorum. Tek derdim bu. Kıza da aynı davranıyorum hocam. Hiç şimdi çarpıtmasın. Ama eşit koşullarda değiller şu an. Mesela kıza özel ders aldırmıyor. Yaşı küçük ya daha. Ama ihtiyacı var. Ben bunun kaç kere söyledim sana. O zaman ben mi ayırmış oluyorum şimdi çocukları? Kim ayırmış oluyor hocam? Size soruyorum. Çok yazık. Düzelmez. Anneler babalar çocuklarını ayırırlar mı, kayırırlar mı diye sorsak verecekleri cevap çok klasiktir. Hocam, insan evladını ayırır mı? Bal gibi de ayırır. Bal gibi de kayırır. Niye? Bir ben vardır bende, benden içeri demiş Yunus Emre. Sen değilsin ki. İçinde senden bağımsız işleyen bir yapı var. Bir düşünen, akleden beynimiz var. Bir de hisseden beynimiz var. Kalbimiz var. Akıl kimi zaman farklı bir şey söyler, farklı bir yöne işaret eder. Kalp kimi zaman başka bir yöne meyleder. Hı? Neriman, ne diyorsun? Evet, anneler ve babalar çocuklar arasında adaletli olma konusunda çaba sarf etmeliler. Bu konuda bir farkındalık geliştirmeliler. Anne baba çocuklar arasında ayrım yapar mı? Öyle şey olmaz deyip kestirip atmak, hayır. Farkındalığımız olmayan bir alanı yönetemeyiz. Ölçümleyemediğimiz, izlemediğimiz, gözlemlemediğimiz bir durumu yönetemeyiz. Şöyle bir bakmanı istiyorum. Bir kağıt al, ortadan ikiye böl. Bir tarafa kızını, bir tarafına da oğlunu yaz. Ve bir gün içerisinde oğluna kaç defa bağırmışsın, ondan kaç defa talepte bulunmuşsun, kızına kaç defa bağırmışsın, kızına kaç defa talepte bulunmuşsun, bunları bir yaz, hatta puanla ve günün sonunda bir bak bakalım, bir toplam yap. Bunun sağlamasını da şöyle yapalım. Aynı şekilde oğluna da bir kağıt ver.
O da bir çetelesini tutsun bakalım senin tuttuğun çeteleyle onunki aynı mı? Tahmin ediyorum. Bunu annelere bir görev olarak veririm. Günün sonunda annenin çetelesiyle çocuğunki hiçbir zaman bir olmaz. Annenin hesabına göre her ikisinin puanı da 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Ama o ayrımcılığa maruz kalan çocuğun hesabına baktığımız zaman arada dağlar kadar fark vardır. İşte acı gerçek orada kendini gösterir. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Neriman, kendimizi temize çıkarmaya çalışmak yerine artılarımızı ve eksilerimize odaklanalım. Akıllı insanlar zaaflarını göz ardı eden, reddeden insanlar değildir. Akıllı insanlar zaaflarının farkında olan ve bunları yönetebilen insanlardır. Senin de kızın olan zaafın göz ardı edilemez bir gerçek. Acı bir gerçek. Olabilir. Genetik benzeşmeme dediğimiz bir olgu var. Bir annenin doğurduğu evlat genetik olarak anneyle minimum derecede benzeşiyor ise, hani doku uyuşmazlığı dediğimiz olgunun bir benzeri durumdur bu. Annenin çocuğu kabullenmekte güçlük çektiği bir vakadır. Kimmerizm olarak da adlandırılır. Başkasının çocuğunu doğurmak ya da işte kardeşinin çocuğunu doğurmak şekilde de tanımlanır. Eşine benziyor olabilir, eşinin annesine ya da babasına benziyor olabilir. Ve onlarla aran iyi değilse onlara karşı olan o öfken, o ön yargıların çocuğa yansıyabilir. Yapacak bir şey var mı? Duygularımızın mutlak hakimi değiliz. Ama önce onların varlığını bir kabul edelim. İnkar etmek, hayır böyle bir şey yok demek kolaycılığına lütfen kapılmayalım. Kabul etmediğimiz bir şey, varlığını kabul etmediğimiz bir olguyu yönetemeyiz. Acı ama gerçek. Kabul edelim. Bu anlamda Yusuf Aleyhisselam'ın nefsimi temize çıkartacak değilim ifadesi çağlar ötesinden bize ışık tutuyor. Evet. Benim gönlüm de Züleyha'ya kaydı diyor. Orada bir öz eleştiri yapıyor. Ama gönlüm kaydı diyor. Ben değil. Kendisiyle duygularını birbirinden ne yapıyor? Ayrıştırıyor. Sen de bunu yapacaksın. Duygularınla kendini birbirinden ayrıştıracaksın. Evet hocam, duygularımı temize çıkartacak değilim. Kızıma biraz daha zaafım var. Oğluma karşı biraz daha mesafeliyim. Fakat ben bu durumdan hoşnut değilim. Bunun farkındayım ve bunu yönetmeye çalışıyor ve bunun oğluma olan yansımalarını asgari düzeye indirmeye çalışıyorum dersen işte bu yetişkince bir tavırdır. Takdir edilesi bir davranıştır ama tutup da hayır efendim böyle bir şey yok deyip kestirip atarsan deve kuşu misali kafanı kuma gömmüş olursun. Böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Duygular ve kişiliği birbirinden ayırt edelim. Duygular kişiliğin bir ürünüdür ama tek başına bizi tanımlamaz dedik. Önümüzdeki programlarımızda yeniden bir arada olabilmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın.